Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki altıgen motif modelini çalışacağız. Arkadaşlar bu modelin kare modelini çalışmıştık. Beşgen modelini çalışmıştık. Dedim ki altıgen neden olmasın? Beşgen modelini de ben kendimce çıkarmıştım. Bu altıgen modeli de kendimce çıkardım. Hiçbir yerde de videosu yok. Hatta resmine bile rastlamadım. Varsa da bilmiyorum arkadaşlar. Ben kendim sayılarla çıkarmaya çalıştım ve ortaya çok hoş bir şey çıktı. Hemen motifimin şöyle ebatını vermek istiyorum. Bazı takipçilerim illa soruyorlar. Hemen unutmadan şöyle bir uçtan bir uca 22 santim arkadaşlar. Benim ördüğüm iple hangi ipi kullandım? Nako pırlanta kullandım arkadaşlar. Ve yanlış tığ aldım. Şöyle hemen düzgün tığ alayım. 3 milimlik tığ kullandım. Diğeri 2,5'tu. O biraz küçük geliyor. 3 milimlik tığ ile ördüm. Ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İstediğiniz iplerle örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle yakından göstermek istiyorum güzelliği. Gri ve kırmızıyla çok güzel oldu. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. Kırmızıyla başladım diğerini. Bunu da gri ile başlamak istiyorum. Şöyle ipimi halka haline getirdim. Halkamın içinden tığımı geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Halkanın içine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir, sonra 2 2. Tığın başını doladım. Halkamın içine battım. Önce bir, sonra 2 2 ilmeği kapatıyorum. Toplamda 18 tane üçlü trabzan yapacağız. 4 oldu. 5 ve bu şekilde 18 tane olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda 18 tane üçlü trabzanımı yaptım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yaparak kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Sihirli halkamın ipinden tuttum. İyice ortayı küçültüyorum. Daha sonra herhangi bir ilmekten battım. İlmeğimi düğümledim çözülmemesi için. Daha sonra da üstün körün saklıyorum ben. Sizler de ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet, ilk sıramı bu şekilde bitirdim. İkinci sıram kırmızı ile devam ediyorum. İpime bir düğüm attım ve herhangi bir trabzan tepesinden başlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Tekrar aynı yere batıp üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki, bakın arkadaki ilmekleri de şöyle kalan artık ipleri de yürütüyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Üçlü trabzan. Aynı yere batırıyorum. Üçlü trabzan. Her bir trabzan tepesine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda ilk sıramızda 18 tane üçlü trabzan vardı. Bu sırada 36 tane üçlü trabzanımız olması gerekiyor. Bu şekilde her bir trabzan tepesine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batalım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve tekrar gri renge geçiyorum. İpinizi kesmeden örebilirsiniz ama ben arkalarda geçiş olsun istemediğim için kesiyorum. Şimdi bakın, her bir trabzan tepesine 2 tane yapmıştık. Şöyle ilk trabzan tepesine batalım. Daha sonra bakın,
bir trabzan tepesine battığımız, yani gri trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği uzattım. Şöyle düzeltiyorum bunu. Bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra hemen arkasındaki sık iğneye battım. Sık iğne yaptım. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Bir sık iğne. Bakın şöyle göstereyim. Hemen altındaki trabzan tepesine batıp ilmek çekiyorum. Bakın biraz yamuk oluyor. Şöyle ilmeği çıkarıp şunu düzeltebilirsiniz. Daha düzgün görünmesi amaçlı. Daha sonra hemen arkasındaki trabzan tepesine battım. Sık iğne. Onun yanındakine batıyorum. Sık iğne. Bakın şöyle görünüyor zaten. Aynı yere battık. Altında da trabzan tepesi var. Hemen o trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi uzattım. Şu ilmeği düzeltiyorum. Sık iğne. Bir sık iğne. 2 sık iğne. Şöyle şuraya geldiğimi gördüğümde ise hemen ilmeğimi uzatıyorum. Şu ilmeği de düzelteyim. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son kez ilmeğimi arkadan uzatıyorum. Sık iğne. Ve hemen arkasındaki trabzana bir sık iğne yaptım. Ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Ve bu sıram bu şekilde bitti. Bu sıramda da bir zincir çekerek şöyle hemen dibine batıyorum. Ve tüm trabzan sık iğne tepelerine sık iğne yapıyorum. Bu sıramda bu şekilde devam edecek. Sıra sonuna kadar tüm sık iğne tepelerine birer tane sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum bu sıramı da. Tekrar kırmızı ipime geçtim. İpime bir düğüm atıyorum. Bakın. Şuradaki uzun ilmeğin tepesine batacağım hemen. Şöyle şu şekilde batıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 2 kez doladım. Hemen tekrar aynı yere batırıyorum. Arkadan da ilmeğimi yürütüyorum. 2, 2, 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yaptım. 2 kez doladım. 1, 2, 3. zincire, zincir nereden çıktı? Sık iğneye battım. Üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. 2 kez doladım. Aynı yere batırıyorum. Ve 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yapıyorum. Arada zincirim yok. 2 kez tığın başını doladım. 1, 2, 3. Üçlü trabzan. 3 zincir. Tekrar 3 kez doladım. 2 kez doladım. Aynı yere batıp üçlü bir trabzan yaptım. Saymanıza dahi gerek yok. Bakın tam üçgen yuvalar şunların tepelerine denk geliyor. Doluyorum ve batıyorum. Bakın hiç saymadan da yapabilirsiniz. Tam o uzattığımız ilmeklerin tepelerine denk geliyor. Şöyle göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane üçgen yuvam olmuş oldu. Hemen şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Tekrar gri ipime geçtim. İpime bir düğüm attım. Ve hemen burada üçgen halkaların içine batıyorum.
1, 2, 3 zincir çektim. Ve burada tüm üçgen halkaların içine 5'er tane ikili trabzan yapıyorum. Burada çektiğim zincirle beraber 5 tane bakın ikili trabzan yaptım. 2, 4, 5.'yi yapalım. Hemen diğer üçgen yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Diğer yuvaya geçtim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde tüm üçgen yuvaların içine 5'er tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Burada ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydımayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kestim. Tekrar kırmızıya geçiyorum. Artık köşelerimizi oluşturacağız. İpime bir düğüm attım. Ve nereden başlıyoruz? Şöyle herhangi bir beşli grubun 3. trabzanında 1, 2, 3. trabzana battım. Sabitledim. 1, 2 zincir çeksek yeterli. Tekrar aynı trabzan tepesine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane oldu. 2 zincir çektim. Bakın şu 2 tane V'nin arası. Tığın başını doladım. Oradan ilmek çekiyorum. Şu şekilde uzatıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Gayet elimi bol tutarak. 2 zincir, 1, 2, 3. trabzanı sık iğne ile sabitledim. 2 zincir, tığın başını doluyorum. Bakın ilk 2 V arasından şöyle arkadan ilmeği uzattım. İkili trabzan. 2 zincir, 1, 2, 3. trabzan tepesine sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir, tığın başını doladım. Yine aynı şekilde ilmek uzatıp ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Her iki modelden sonra 3. gruba köşe yapıyoruz. 2 zincir ve hemen burada 1, 2, 3. trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, tekrar aynı trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle burada yarım köşemiz var, tam köşemiz. 2 zincir, bakın 2 V arasına tığın başını dolayarak ilmek çektim. Elimi gayet gevşek tutuyorum. Kesinlikle sıkmıyorum. Bakın. 2 zincir. 3. zinciri sabitledim sık iğne ile. 2 zincir. 2 V arasından ilmek çekiyorum. İkili trabzan. 2 zincir. 3. trabzan tepesine sabitledim. 2 zincir çekiyorum. 2 V arasından ilmek çektim. İkili trabzan. 2 zincir. Bakın. Yine 2 tane gruptan sonra üçüncüsü köşe. Şöyle yaparsak 1, 2, 3, 4. Yani her 4 grup bir köşe oluşturmuş oluyor. Ve yine köşemi yapıyorum. Köşem nasıldı? 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 2 köşemiz oluşmuş oldu. Daha 4 köşe daha yapacağız. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Son 2 V'nin arasına batıp ilmeğimi uzattım. İkili trabzan.
2 zincir ve yarım bıraktığım köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak 2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. İpimi kesiyorum ve artık son sıramıza geldik. Şöyle şunun güzelliğini göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Ben bu modeli çok sevdim. Bundan sonraki videoda üçgen hali olacak herhalde. Onu da göstermek istiyorum. Tüm böyle üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen olsun istiyorum. Sıralama tam uymadı ama ben tüm videoların altına linklerini muhakkak atarım. Oradan istediğinize, dilediğinize bakabilirsiniz. Bu son sıramız arkadaşlar, en kolayı. Şöyle herhangi bir köşeden başlıyorum. 2 veya 3 zincir. Yine yarım köşeyle başlıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyorum bu bölümde. Bakın ilk boşluğuma 3 tane ikili trabzan. İkinci boşluğa 3 tane, hepsine tek tek 3'er tane ikili trabzan. En son sıra en kolay. Aslında model çok kolay. İlk kare motifini çalışmıştık bunun. Sanki biraz zorlanmıştım diye hatırlıyorum. Ama işte beşgen modelini, altıgen modelini yaparken artık elim öyle bir gidiyor ki yani sanki öncekinden çok daha hızlı yapıyormuşum gibi. Bence çok kolaylaştı. Sizler de aynısı olacak. İkinci modelden sonra, ikinci motiften sonra inanılmaz hızlı ilerleyeceksiniz. Bakın bu şekilde sonuncuya da aynı şekilde yapalım. Bir köşeye geldim. Köşede yine aynı şekilde 1 2 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzan. Ve yine bu bölümde de şöyle ilmekleri kaydırarak, yani arkadan devam ederek saklayarak örebilirsiniz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Yine tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle yine en son yere 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. 2 tane tığ yan yana, yanımda olunca maalesef karıştırıyorum. Diyeceksiniz ki küçük tığ niye hep yanınızda? Küçük tığ ile arkadaşlar arkadaki şöyle artık ipleri sıkıştırıyorum araya. Yani saklıyorum. Kalın tığ ile saklamak istemiyorum ki açılmalar olmasın diye. O yüzden hep tığları bugün karıştırdım, farkındayım. Bu sefer küçük tığımı alıyorum ve küçük tığımla gördüğünüz gibi daha rahat bir şekilde saklayabiliyorum. Kalın tığ ile sakladığımızda daha şöyle açılmalar oluyor, o yüzden. Sizlere de ipucu olsun. Ben genelde böyle. Evet, şöyle şunu da iyice sakladım. Gördüğünüz gibi motifim hazır. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi motiflerim hazır. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.